YouTube altyazı ne işimize yarar? Neden YouTube videolarımıza altyazı eklemeliyiz? Öncelikle tabii ki işitme engelli arkadaşlarımız için bunu yapmamız gerçekten de çok önemli ve çok değerli bir şey diye düşünüyorum. Çünkü yaptığımız içeriklerden, yaptığımız videolardan herkesin eşit bir biçimde yararlanabilmesi oldukça önemli. Onun dışında videolarımızı daha ön plana çıkarabilen bir durum altyazı eklemek. Nasıl olacak derseniz, arama motorlarının botları eklediğiniz altyazıların içerisindeki kelimeleri keyword olarak görüyor ve dolayısıyla mesela Google'da yapılan bir aramada sizin altyazınızda geçen kelimeleri de ön plana çıkarması muhtemel arkadaşlar. Ayrıca YouTube SEO puanınızı da direkt olarak olumlu yönde etkiliyor. YouTube'un altyazıyı seven bir platform olduğunu ve altyazılı videoları daha ön plana çıkardığını da unutmayın. Özellikle YouTube içeriği üretiyorsanız az sonra anlatacağım yöntem çok işinize yarayacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Fakat her bir adımı dikkatlice izlemeli ve tamamen benim yaptığımın aynısını yapmalısınız. Sadece YouTube içeriği üreticilerinin değil, aslında birçok kişinin de işine yarayacak bir video olacağını düşünüyorum bunun. Mesela öğrenci, akademisyen ya da farklı sektörlerden çalışan birileri olabilirsiniz ve olan bir ses kaydını metne dönüştürme ihtiyacı duyabilirsiniz. Bununla alakalı oldukça pratik ve tamamen ücretsiz bir yöntem keşfettim. Ve ilginçtir ki bu yöntem YouTube'da Türkçe bir kaynakta henüz yok. O yüzden ilk defa benden izliyor olacaksınız. Fakat YouTube'da otomatik altyazı ekleme ile alakalı tabii ki birçok farklı kaynak mevcut arkadaşlar. Özellikle 3 yıl önce Afgan Rasulov'un yaptığı oldukça etkili bir yöntem var. Orada Afgan Rasulov Google dokümanları kullanmış ve Windows'un ses ayarlarıyla oynayarak otomatik senkron halde YouTube'a altyazı eklemeyi göstermiş. Bir de 1 yıl önce Koray Birant YouTube kanalında bir yöntem anlatmış. Yine otomatik altyazı ve otomatik senkronla alakalı. Fakat Koray Birant orada Python yazılım diliyle oluşturulmuş bir script üzerinden bunu anlatmış. Bilgisayarla içli dışlıysanız ve bu yazılım olaylarını biraz biliyorsanız Koray Birant'ın o yöntemini de mutlaka izlemenizi öneriyorum. Bu arada Koray Birant'da da ayrı bir parantez açmak istiyorum. Hala takip etmeyen varsa kesinlikle ama kesinlikle takip edilmesi gereken bir YouTube kanalı. Hatta benim Türkiye'deki YouTube kanalları arasında 1 numaralı favori kanalım diyebilirim. Fotoğrafçılık konusunda da Türkiye'deki idollerimden birisidir Koray Birant. Her neyse, bir de yaklaşık 2 ay önce Web Eğitim adlı bir kanalda PY Transcriber adlı bir program kullanılarak otomatik YouTube altyazı ekleme ve senkron olayını anlatmışlar. Orada da yine Python yazılım dilini kullanarak daha kolaylaştırmış ve herkesin kullanabileceği bir yöntemle bir program indiriyorsunuz ve onu kullanıyorsunuz. Bu bahsettiğim 3 videonun linkini de aşağıdaki açıklama kısmına bırakacağım ve bu videoyu da izledikten sonra bu 4 video arasından en çok kafanıza yatan hangisi ise, size en pratik hangisi geliyorsa o yöntemi uygulayın arkadaşlar. Benim böyle çok izlenme, en çok ben izleneyim, en çok ben beğenileyim gibi bir derdim yok. Yeter ki sizin işinize yarasın bu yöntemlerden herhangi bir tanesi. Az önce bahsettiğim videolardaki 3 yöntem de Google altyapısının ve Google'ın yapay zekası kullanılarak oluşturulan yöntemler. Benim anlatacağım yöntem ise Microsoft Azure adlı bulut sistemini kullanıyor arkadaşlar. Şimdi diğerlerinde Google Cloud adlı bir bulut sistemi var. Bir de Microsoft Azure adlı bulut sistemi var. Bir de Amazon'un bulut sistemi var. Bunlar şu anda dünyadaki en büyük 3 tane bulut sistemi aslında. Microsoft Azure benim denediklerim arasında Türkçe sesi en iyi algılayıp metne döken sistem aslında. Google da çok başarılı fakat Microsoft Azure %90 oranında başarılıyken Google %70 oranında başarılı diyebilirim. Çok bariz bir biçimde Microsoft Azure sesi daha iyi tanımlayıp daha iyi metne döküyor. Tabii ki burada şöyle bir durum da var. Bunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Aldığınız ses kaydının yeterince temiz ve iyi bir ses kayıt cihazıyla alınmış olması gerekiyor ki daha iyi anlayabilsin bunu. Ayrıca diksiyon da tabii ki ne kadar düzgünse o kadar kolay bir şekilde metne dönüştürüyor Microsoft Azure. Her neyse, şimdi lafı daha fazla uzatmadan hangi adımları izleyeceğiz tek tek bir görelim arkadaşlar. Şimdi anlatacaklarımı harfiyen benim yaptığım sırayla aynı şekilde yapmanız gerekiyor arkadaşlar. O yüzden lütfen dikkatlice izlemenizi öneriyorum bu kısımları. İlk olarak YouTube kanalımızı açıyoruz. YouTube Studio'ya giriyoruz. Daha sonra hangi videomuza altyazı eklemek istiyorsak o videomuzu bilgisayarımıza indiriyoruz. Biliyorum zaten siz çektiğiniz için bilgisayarınızda o video mevcuttur. Fakat o videonun boyutu çok yüksektir. O yüzden benim önerim buraya girip YouTube Studio'dan çektiğiniz videoyu tekrar bilgisayarınıza indirmeniz. Çünkü boyut olarak çok daha düşük bir boyuta gelecektir. Neden düşük boyut istiyoruz? Çünkü bu videoyu online bir çeviriciyle WAV dosyasına çevireceğim az sonra. Fakat eğer bilgisayarınızda herhangi bir video dönüştürme programı varsa
onunla da yapabilirsiniz. Ben açıkçası bilgisayarımda bunu hallediyorum. Bilgisayarımda Movavi video ve ses dönüştürücü var. Bir de Adobe Media Encoder var. Bunlardan biriyle MP4 dosyasını WAV dosyasına kolaylıkla dönüştürebiliyorum. Fakat eğer bu programlar bilgisayarınızda mevcut değilse her şeyi online yoldan da çözmemiz mümkün. Zaten ben bu videoda her şeyi tamamen ücretsiz bir şekilde çözebileceğiniz halde anlatacağım. O yüzden bu programlar dediğim gibi bilgisayarınızda yoksa online yöntemlere başvuracağız. Şimdi ben mesela şuradaki Chapters, YouTube Chapters'ı anlattığım videoyu bilgisayarıma indiriyorum. Buna bir altyazı ekleyeceğim. YouTube Studio'da videomun sağında bulunan seçenekler kısmına 3 noktaya tıklıyorum arkadaşlar ve indir butonuna tıklıyorum. Daha sonra videomuz 11.3 MB'lık bir dosya olarak bilgisayarımıza iniyor. YouTube Studio'dan zaten videolarınızı indirdiğinizde 720p çözünürlükte indiriyor. Fakat bu bizim işimizi görür. Hatta daha iyi böyle olması, düşük çözünürlükte olması. Çünkü biz sadece buradan ses dosyasını alacağız. Şimdi sıra geldi indirdiğimiz MP4 uzantılı video dosyasını WAV dosyasına çevirmek. Neden MP3 değil de WAV? Çünkü Microsoft Azure'la anlatacağım birazdan. Azure sadece WAV dosyası kabul ediyor. Bu dönüştürücü sitesinin linkini aşağıya bırakacağım arkadaşlar. Fakat siz izlediğiniz zaman eğer bu dönüştürücü sitesi artık var olmayabilir. O yüzden şunu yapmanızı öneririm. Google'dan MP4 to WAV olarak herhangi bir online ücretsiz video dönüştürücü sitesi de kullanabilirsiniz. Fakat ben bu siteyi kullanacağım şu anda. Gayet hızlı şekilde dönüştürüyor çünkü. Dosyaları aç seçeneğine tıklıyorum. Daha sonra buradan az önce indirdiğim YouTube videomu seçiyorum arkadaşlar. Ve 11.34 MB'lık dosya siteye yükleniyor şu anda. Onu bekliyoruz. Evet, dosyamızın yükleme işlemi tamamlandı. Daha sonra ikinci sırada bulunan seçeneklerden WAV dosyasını seçiyoruz. Burada kaliteyle oynamamıza gerek yok. CD kalitesi yeterli. Daha sonra aşağıdan dönüştüre tıklıyoruz ve hemen dönüştürüyor gördüğünüz gibi. İndire tıkladıktan sonra bu WAV dosyasını da bilgisayarımıza indiriyoruz. WAV dosyasının boyutu biraz büyük oluyor. Çünkü sıkıştırılmamış ses dosyası olduğu için 44 MB'lık bir dosya haline geldi bu. Videodan daha büyük bir boyuta geldi hatta. Ses dosyamızı da bilgisayarımıza indirdik. O da hazır. Şimdi sıra geldi bu ses dosyasını metne dökmeye. Bunun için videonun başında da söylediğim gibi Microsoft'un Azure adlı bulut platformunu kullanacağız. Burada arkadaşlar ücretsiz olarak ses dosyalarınızı metne dönüştürebiliyorsunuz. Aynı şekilde Google Cloud'un da böyle bir hizmeti var. Google Bulut'ta da bunu yapabiliyorsunuz. Bu siteye girdikten sonra şurada aşağıda Speech to Text kısmından burada Türkçeyi seçtikten sonra yapabiliyorsunuz. Fakat şöyle bir durum var. Google bunun için ücret istiyor. Sadece 1 dakikaya kadar ses dosyanızı metne döküyor. Fakat Microsoft Azure bunu tamamen ücretsiz bir şekilde yapıyor. Ayrıca ses tanıma konusunda özellikle Türkçe'de çok daha başarılı. Google'da %70 oranında düzgün çeviriyorsa Microsoft Azure %90 oranında düzgün çeviriyor. Fakat dediğim gibi burada sesinizi kaydettiğiniz cihazın kalitesi ve diksiyonunuzun ne kadar düzgün olduğu da bir o kadar önemli. Şimdi Microsoft Azure'ın konuşmayı metne dönüştürme sayfasının alt kısmına iniyorum. Sayfanın linkini de aşağıdaki açıklama kısmına bırakacağım ayrıca arkadaşlar. Şuradaki kısımdan dosyayı karşıya yükle diyorum. Buradan az önce dönüştürdüğümüz WAV dosyasını bilgisayarımızdan seçiyoruz ve aç diyoruz. Şimdi artık bekliyoruz. Gördüğünüz gibi burada bir hızlandırma yapmıyorum. Son derece hızlı bir şekilde videomdaki konuşmayı metne döküyor arkadaşlar. Burada bir süre beklememiz lazım. Fakat videonun uzunluğu mesela 4 dakika ise 4 dakika beklemeyeceğiz. Daha kısa bir zaman bekleyeceğiz. Fakat Google dokümanlar üzerinden yaparsanız onu mesela 10 dakikalık bir videoyu dönüştürmek için 10 dakika süre geçmesi gerekiyor. Microsoft Azure bunu çok daha hızlı bir şekilde ve çok daha düzgün bir şekilde yapıyor. Şimdi ben burayı hızlandırılmış bir şekilde geçiyorum. Metinimiz tamamlandıktan sonra sıradaki işleme geçeceğiz. Evet, ses dosyamızın metne dönüştürülme işlemi tamamlandı gördüğünüz gibi. Şimdi buradaki kısımdaki yazıları alıyorum arkadaşlar. Burayı seçtim, Ctrl A dedim. Ctrl C dedim, kopyaladım ve Google dokümanlardan yeni bir doküman sayfası açacağım. İsterseniz Word dosyasında kullanabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ama dediğim gibi ben tamamen ücretsiz yollardan bu yöntemi anlatmak istediğim için Google dokümanları açıyorum şimdi. Google dokümanlarda boş bir sayfa açtım arkadaşlar. Az önce kopyaladığım yazıyı buraya Ctrl V'ye tıklayarak yapıştırdım. Şimdi şuradaki kısımları öncelikle bir siliyoruz. Ve
Evet, öncelikle şunu söylemeliyim ki Türkçe bir konuşmayı %100 doğru çeviren bir teknoloji henüz geliştirilmedi. O yüzden burada da hatalar elbette ki var, fakat %90 oranında düzgün bir şekilde çeviriyor Microsoft Azure. Şimdi mesela burada yanlışları öncelikle bir düzeltmemiz lazım bu dokümanda. Daha sonra YouTube'a attığımızda tek tek onlarla uğraşmayalım diye. Şimdi ben şöyle bir kontrol ediyorum. Mesela ilk gözüme çarpan şey, buradaki bir söylemimi rakam olarak yazmış. Ben buradaki birlerin hepsini yazıya çevirmek istiyorum. O yüzden arkadaşlar Google dokümanlarda yukarıda Edit'e tıklıyorum ve Find and Replace seçeneğini seçiyorum. Buradan bir yazdım. Bütün birleri seçtim. Ve bu neyle değişecek? Buraya yazmamı istiyor benden. Buraya da yazıyla bir yazdım. Ve Replace All, yani hepsini değiştir seçeneğine tıklıyorum. Şu andaki bütün bir rakamları bir olarak kelimeye dönüştü. Daha sonra şöyle bir kontrol ediyorum hızlıca. Mesela buradaki chapters aslında İngilizce bir kelime olmasına rağmen ben Türkçe metin çeviriyorum, fakat bunu da İngilizce olarak yazmış. Bunları da anlıyor aslında. Bu da gayet başarılı bir uygulama olduğunu gösteriyor. Mesela şurada chaps'ı olarak yazmış. Buraya chapters yazıyorum ben. Genel olarak çok doğru bir şekilde metni aktarmış. Şu anda çok fazla kontrol etmeyeceğim zaman geçmemesi için. Fakat dediğim gibi siz bir kontrol etmenizde, baştan sona okumanızda fayda var. Bütün yazım yanlışlıklarını düzelttikten sonra sıra geliyor bu metni YouTube içerisinden senkron etmeye. Şimdi tekrar Google Studio'ya döndüm. Google Studio'da düzenlemek istediğim, altyazı eklemek istediğim videonun ayrıntılar kısmına geldim ve sol menüde bulunan altyazılara tıklıyorum. Altyazıları tıkladıktan sonra burada zaten Türkçe kısmını göreceksiniz. Burada ekle butonuna tıklıyoruz. Şimdi burada açılan sayfada YouTube'u kandıracağız. Ufak bir hile yapacağız aslına bakarsanız. Bakın burada metne dönüştür ve otomatik senkronize et kısmı aktif değil. Çünkü YouTube'da şu anda İngilizce ve birkaç dilde sadece bu seçenek destekleniyor. Biz bu videoyu İngilizceymiş gibi göstereceğiz. Bunun için yeni altyazılar oluştur kısmına tıklıyorum. Daha sonra burada hiçbir işlem yapmıyorum. Buraya dikkat edin. Taslağı sil diyorum. Tekrar bu menüye döndüğümüzde şimdi şöyle bir kısım açıldı gördüğünüz gibi. Video dili Türkçe. Ben burada YouTube'u kandırıp video dili İngilizceymiş gibi yapacağım. Buradan dili değiştir seçeneğine tıkladım. Şuradan İngilizceyi seçiyorum. Büyük İ ile yazacağız bunu. İngilizce. Evet, İngilizceyi seçtim ve dili ayarla dedim. Şu anda bu video İngilizceymiş gibi algılayacak bunu YouTube. Daha sonra yukarıdan yeni altyazı ekleye tıkladım. Buradan İngilizce seçeneğini seçiyorum. Bu seçeneği seçtiğimizde artık gördüğünüz gibi metne dönüştür ve otomatik senkronize et kısmı aktif hale geldi. Buraya tıklıyorum arkadaşlar. Ve az önce Google dokümanlarda düzenlediğim metni Ctrl+A, Ctrl+C yapıp kopyalıyorum ve buradaki kutucuğa Ctrl+V ile yapıştırıyorum. Daha sonra zamanlamayı ayarla diyorum. Burada bir süre senkronize etme işlemiyle uğraşacak YouTube. Birkaç dakika beklememiz gerekiyor. Şimdi ben buradaki süreyi biraz hızlandıracağım arkadaşlar ve hemen bir sonraki işleme geçeceğim. Evet, işlemimiz tamamlandı. Ne zaman tamamlandığını bilmek için de sayfayı yenilemeniz gerekiyor ara ara. Buradaki İngilizce taslakların içine giriyorum arkadaşlar tıklayarak. Gördüğünüz gibi şu anda metne döktü senkronlu bir şekilde. Şöyle bir kontrol edelim. Herkese merhabalar, ben Ozan Sihay. Bu videomda sizlere bir süre önce YouTube'un yeni çıkardığı bir özelliği ve bu özelliği nasıl kullanabileceğimizi anlatmaya çalışacağım. YouTube'un bu yeni özelliğinin adı Chapters, yani bölümler. Evet, son derece başarılı bir şekilde senkron etmiş. Sadece ufak tefek hatalar var. Onları da birazdan düzelteceğiz. Şu anda burada yapacağımız işlem de çok önemli. Burada arkadaşlar yukarıdan işlemler seçeneğine tıklıyorum ve indiriyorum bu dosyayı. Senkron edilmiş Türkçe metin dosyasını şu anda bilgisayarımıza indirdik. Fakat biz bunu İngilizce üzerinden yaptığımız için bu bizim işimize yaramaz. Sizin videonuz izlenirken İngilizce altyazıyı açarlarsa bu kısmı görecekler. Fakat Türkçe altyazı seçeneğine tıklandığında biz bunu görmesini istiyoruz. O yüzden buradaki taslağı siliyoruz. Altyazı dosyamızı indirdikten sonra. Taslağı sildikten sonra tekrar dilimizi değiştiriyoruz arkadaşlar. Buradan Türkçeyi seçiyorum ve dil ayarla diyorum. Şimdi tekrar orijinal dilimize, yani Türkçe'ye döndük. Ve buradan yeni altyazı ekle seçeneğine tıklıyorum. Türkçe'ye tıklıyorum. Dosya yükle seçeneğine tıklıyorum ve az önce senkronlu bir şekilde indirdiğimiz dosyayı seçeceğiz buradan. Buradaki dosya seç kısmına tıkladım. Ve az önce indirdiğimiz dosyayı bilgisayarımızdan seçiyoruz. Aç diyoruz, yükle diyoruz ve kısa bir zamanda yükleniyor.
Artık videomuzun altyazıları hazır Merhabalar, Türkçe ben bir Ozan şekilde. Siyah. Sadece bu videoyu bir kere izleyip kontrol etmeniz lazım. Cümle bitimlerini doğru yerde bitirmemiş olabilir. Onları kendiniz manuel bir şekilde yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Şöyle bir kontrol edelim. Yeni çıkardığı bir özelliği ve bu özelliği Mesela yeni çıkardığı dediği yerde çıkardığı şurada ben bu videomu biraz şöyle kısaltacağım. Ve burayı da şuraya yanaştıracağım. bir özelliği ve bu özelliği nasıl kullanabileceğimizi anlatmaya çalışacağım. YouTube'un bu yeni özelliğinin adı Chapters, yani bölümler. Mesela şurada da bir yerde bitireceğiz. Evet arkadaşlar, Burada da şuradan başlatıyorum. Zaten ses dalgalarına göre siz de görebilirsiniz. evet arkadaşlar, YouTube Chapters, yani YouTube bölümler ya da kısımlar, siz ne demek isterseniz, nedir? Şimdi öncelikle kısaca bundan bahsedeyim. Özellikle izlediğimiz uzun videolarda bazen geçe geçe izliyoruz. Sadece Evet, gördüğünüz gibi son derece başarılı bir şekilde senkronunu yapmış aslında. Tabii ki ufak tefek zaman kaymaları var. Onları da sizin kontrol etmeniz gerekiyor illaki arkadaşlar. Daha sonra yayınla diyoruz ve artık videomuz Türkçe altyazılı bir şekilde izlenir halde kullanıma hazır. YouTube'un yeni çıkardığı bir özelliği ve bu özelliği nasıl kullanabileceğimizi anlatmaya çalışacağım. YouTube'un bu yeni özelliğinin adı Chapters. Şimdi de size bir bonus bölüm göstereceğim. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış artık. İşlemimizi tamamladıktan sonra Türkçe senkron altyazı dosyamızı indirip başka bir dile çevirebiliriz ve o dile de yükleyebiliriz. Dolayısıyla başka dillerde izleyen insanlar da videonuzu kendi dillerinde altyazılı bir şekilde izleme şansı yakalayacaklardır. Bunu nasıl yapıyoruz? Yine altyazılar kısmındayken işlemlere tıklıyorum ve buradan indir diyeceğim. Mesela SRT dosyası olarak indirelim bunu. SRT dosyası olarak bilgisayarımıza bunu indirdik. Daha sonra subtitletranslator.com sitesine giriyoruz. Dediğim gibi bu tarz siteler ileride değişebilir, silinebilir, yerlerine başka bir şey gelebilir. Fakat siz Google'da Subtitle Translator olarak arattığınızda zaten birçok benzer site karşınıza çıkacaktır. Burada arkadaşlar Upload seçeneğine tıklıyorum. Ve az önce indirdiğim Türkçe altyazı dosyasını buraya yüklüyorum. Yükledikten sonra Next diyoruz. Ve buradan dönüştürmek istediğiniz dili seçiyorsunuz. Mesela İngilizce yapalım tabii ki, en çok kullanılan dil olduğu için. İngilizceyi seçtim ve Translate diyorum. Accept seçeneğini seçtim. Buradan arkadaşlar Select Subtitle'dan Captions seçiyorum. Ve gördüğünüz gibi İngilizce yine senkronlu bir şekilde altyazılarımızı oluşturdu. Bunu Google destekli yapıyor. Google arayüzünü kullanıyor bu çeviriyi yaparken. Tabii ki %100 doğru bir çeviri değil. Bunu da kontrol etmeniz gerekiyor. Daha sonra Next diyorum ve Download seçeneğine tıklıyorum arkadaşlar. Buradan da eğer isterseniz bağışta bulunabilirsiniz ya da ücretsiz bir şekilde şu aşağıdaki kısımdan devam edebilirsiniz. Evet, altyazımızı da indirdi. Yani Türkçe senkronlu altyazımızı İngilizceye çevirdik. Şimdi bunu yükleyelim bir de. Tekrar Google Studio'daki altyazılar kısmına geldim. Burada dil ekle diyorum arkadaşlar ve buradan İngilizceyi seçeceğim. İngilizceyi seçtikten sonra ekle diyorum. Dosya yükle diyorum. Ve buradan az önce çevirdiğimiz İngilizce altyazı dosyasını seçiyorum ve yüklüyorum. Evet, gördüğünüz gibi şu anda videomuz İngilizce altyazılı olarak da izlenmeye hazır bir biçime geldi. Bu videomda sizlere bir süre önce YouTube'un yeni çıkardığı bir özelliği ve bu özelliği nasıl kullanabileceğimizi anlatmaya çalışacağım. Tabii ki burada %100 doğru bir çeviri olmayacak. Bunu tek tek kontrol edip düzeltmeniz gerekiyor. Fakat bunu da yaparsanız hem YouTube videonuz çok daha fazla kişi tarafından izlenecektir. SEO puanını direkt olarak olumlu yönde etkileyecektir. Ve başka dillerde de aboneleriniz olacaktır. O yüzden farklı dillerde de bunu yaparsanız, çeşitlendirirseniz sizin o kadar avantajınıza bu durum. Evet, az önce anlattığım işlemleri birebir benimle aynı şekilde uyguladığınızda son derece kolay bir şekilde YouTube videolarınıza altyazı ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu videonun çekildiği tarihte böyleydi. Tabii ki ilerleyen zamanlarda ne olur ne biter bilemem ama YouTube'a Türkçe otomatik altyazı ekleme özelliği geleceğini de biliyorum. Bunun çalışmaları başladı. Hatta bazılarında Türkçe içerikli videolar açtığınızda YouTube'da otomatik olarak altyazıya çeviriyor. Fakat otomatik altyazıya çevirmesi
ve sizin manuel olarak eklemeniz arasında yine de fark olacaktır. Yani ileride Türkçe otomatik altyazı özelliği gelse bile videonun başında bahsettiğim gibi sizin kendi girdiğiniz altyazılarda o yazılan kelimeleri keyword olarak görecek Google botları ya da arama motoru botları ve dolayısıyla sizin videonuz benzer içerikli videolar arasında daha ön plana çıkacaktır ve bir artınız olacaktır bu konuda. Evet, umarım bu video işinize yaramıştır arkadaşlar. Videonun başında bahsettiğim gibi diğer 3 videonun linkini de aşağıdaki açıklama kısmına bırakacağım. En çok işinize yarayan ve size en kolay gelen yöntem hangisi ise o yöntemi izlemenizi tavsiye ederim tabii ki. Kanalımdaki diğer videolara da göz atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.